ahşap hobisine nasıl başladığımı ve hangi aşamalarda hangi ekipmanları aldığımı bu videoda sizinle paylaşıyor olacağım. Videoyu baştan sonuna kadar izlerseniz size yardımcı olacağını düşünüyorum. Özellikle yeni başlayansanız. Öncelikle ben ahşap oymaya gravür cihazı satın almakla başladım. Gravür cihazı aldığımda ilk niyetim küçük minik objeler yapmak, işte kolye ve benzeri şeyler yapmaktı. Bunları yapmaya başlayınca bir baktım her taraf toz duman oluyor. Yani her çalışma sonrası her taraf batıyor. Bununla ilgili bir önlem almam gerekiyordu. Ne yapabilirim? Öncelikle havalandırma ile ilgili yapabileceğim çok fazla bir şey yoktu o anda. İlk yapmam gereken kendime maske almak oldu. Maske, gözlük gibi ekipmanlar aldım. İşte eldiven vesaire gibi ekipmanlar alarak bu işe devam ettim. Fakat ben kendimi tozdan korusam da ortamı koruyamadım. Çünkü çok fazla toz oldu. Yani her taraf çok fazla pislendiği için her iş sonrasında çok da fazla zamanınız olmuyor temizlemeye. O böyle kalıyor. Öyle derken her taraf çok batmış oluyor. Bu açıkçası çok güzel bir durum değil. O yüzden özellikle apartman dairesinde yapabilir miyim, işte şurada yapabilir miyim gibi soruların aslında bir cevabı olarak düşünebilirsiniz. Bunu atıl bir yerde yapmanız gerekiyor ya da sadece bu işi yapmaya uygun bir yerde yapmanız gerekiyor. Her yerde yapabileceğiniz bir şey değil. Çok toz çıkaran bir ekipman. Alternatif çözümler var. Nedir? İşte ne yapabilirsiniz? Hemen kenarına bir hava emiş süpürgesi koyarsanız siz işlerken aynı zamanda çeker. Havalandırma, güçlü bir havalandırma koyarsanız boru hemen yanına gelir. Ama şu çok önemli. Genel havalandırmayı bir şekilde yapsanız da hemen dibine bir havalandırma sistemi yine kurmanız gerekiyor. Çok kısa alanlarda hemen havalandırmayı çözmeniz gerekiyor. Çok fazla etrafa dağılmadan toz daha çıkarken hemen yakalarsanız olayı çözersiniz. Ben bunu yapmadım. Yapabiliyorsanız süpürgeyle çekebilmeniz daha faydalı olacak. Sonra ne yaptım? Sonra bu çok fazla toz çıkardığı için biraz rahatsız oldum. Biraz el oyma setlerine yöneldim. Ne yaptım? Biraz iskarpela, işte bıçak oyma setleri ve benzeri ürünler almaya kalktım. Bununla ilgili de tabii kaşık oyma, işte kuksa yapma gibi uğraşlara girdim. Onu da yaparken neye ihtiyacım oldu? Baltaya ihtiyacım oldu, kesere ihtiyacım oldu. Oluklu iskarpela ihtiyacım oldu. Yontma bıçaklarına ihtiyacım oldu. Bunları temin ettim. Tozsuz, dumansız, bu daha temiz gibi gözüküyor. Çünkü daha iri talaşlar çıkartıyor. Dikkat etmezseniz çok ciddi yaralanabilirsiniz. Bıçakla çok kesikler, büyük kesikler yapabilirsiniz. O yüzden elinizi iyi korumanız gerekiyor. Keser kullanımı, balta kullanımı, işte ne bileyim bıçaklar çok keskin olduğu için çok tehlikeli, sakatlayabilirsiniz kendinizi. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü gravür cihazında o kadar büyük sakatlayıcı riskler yok iskarpela ve bıçaklara göre. Orada biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlarla biraz takıldıktan sonra ahşap yakma ilgimi çekti. Ahşap yakma ile ilgili bir ahşap yakma makinesi aldım. Gauss marka bir ahşap yakma cihazı aldım. Onunla ahşap yakma yaptım. O en güzeliydi. Çünkü toz da yok. Öyle bir tehlikesi de yok. En fazla sıcağa dokunursunuz, yanarsınız. Tekrar gravür cihazı ve şeyleri hepsini kombin etmeye başladım. Başka bir ihtiyacım oluştu. Nedir? Bu ürünlerin taslaklarını oluşturmak. Yani şimdi tavşan yapacaksınız, baykuş, at yapacaksınız ama bunu nasıl yapacaksınız? Yani baştan sona oymayla yapabilirsiniz, yontarak yapabilirsiniz. Ama bu çok uzun, meşakkatli bir iş. Çok uzun zaman aldığı için bunu biraz daha pratikleştirmeniz gerekiyor. Bunu nasıl pratikleştirirsiniz? Bir testereyle bir taslak oluşturmanız gerekiyor. Bu taslak sonrasında daha ince detaylara girmeniz gerekiyor. Önce bir testere aldım. İlk etapta kıl testere almıştım. O kıl testere ilk almamın sebebi aslında öyle bir arkadaştan denk geldi. Kıl testere aldım. Kıl testerede öyle büyük taslaklar yapamadım tabii ki. Daha küçük, işte 2 santimi geçmeyen küçük objeler için taslak oluşturabilir hale geldi. Daha büyük objeler için şerit testere aldım. Onu da daha büyük objelerin taslaklarını oluşturmak için kullanıyorum. Örneğin işte kaşık yapacaksınız. Kaşığın baştan sona keserle yontabilirsiniz. Ama genel çizimini yapıp testereyle hızlı bir şekilde genel taslağını oluşturup
taslak sonrası yontmasını yapmanız daha hızlı olacaktır. Yani şimdi burada tercih meselesi. Testereye hiç girmeyebilirsiniz ama süreç tabii ki daha uzun oluyor. Biz burada yarışmıyoruz, aslında hobi yapıyoruz ama bazen pratiklik de istiyor insan. Yani çok uzun sürmesini istemiyor. O yüzden testere o noktada bayağı bir kurtarıcım oldu. Şimdi büyük bir parça ıhlamur ağacı aldım diyelim. Bunu istediğim ebatlara getiriyorum. İstediğim boyutlara getirdiğim zaman işte ebatlama konusunda da ihtiyacınız oluyor aslında. Şimdi büyük bir parça malzemeniz var. Bunu nasıl ebatlayacaksınız? Her seferinde ya bir marangozdan rica etmeniz gerekiyor. Tabii onu götür getir işte küçük ebatlarda belki de kesemeyecek. En güzeli kendiniz bunu yapmanız. Çünkü marangozlarda genelde onları kesebilecek, küçük boyutlara getirebilecek testereler yok. Benim aldığım şerit testere küçük boyut testere. O da daha küçük objeler için. Büyük şerit testere zaten kimse sokmak ki her marangozda şerit testere de yok. Ki olsa da büyük şerit testere küçük malzemeyi sokmaz kimse. Bu böyle bir durum işte. Şerit testere olmazsa olmaz mı derseniz bence kıl testereden daha önemli. Yani şerit testere hani taslak oluşturmanız çok şart değil ama genel ebatlama için yani 10 santime kadar zaten daha büyük objeler için 10 santime kadar objeleri rahatlıkla şekillendirip istediğiniz ebatlara getirip ilerleyebilirsiniz. Yani ben bu aşamada testereyi faydalı buluyorum. Yani imkanınız varsa testere olmalı. Yoksa bir el testere alırsınız. El testeresiyle ebatlayabilirsiniz. O da mümkün. Taslak kısmına girmezsiniz. Ebatlarsınız. Güzel bir testere alırsanız özellikle Japon testereler var. Çok güzel. Dekopajı da düşünebilirsiniz. Hani çok kalın malzeme olmamakla beraber bunu atladım aslında. Şerit testere öncesi dekopaj testere kullandım bir dönem. Dekopajla yapamadığım işleri artık çıkmaya başlayınca, oluşmaya başlayınca şerit testereye geçtim. Yani şimdi ben bu aşamada şerit testerenin, benim kullandığım şerit testerenin de yapamadığı durumlar oluyor. Yani testeresi ince kalıyor. O zaman diyorum ki bu demek ki bu testereye göre çok uygun değil. Daha büyük bir testereyle yapmamız gerekiyor. Yani boyut arttıkça ekipmanlarınız değişiyor. Burada ihtiyacınız olan neyse siz ona göre ilerliyorsunuz. Ben burada hep şuna baktım. Ben ne yapmak istiyorum? Neyi yapmak için neye ihtiyacım var? Şimdi bana bazen soruyorlar işte bunu mu alayım, şunu mu alayım, şu ekipmanı mı, şu mu? Arkadaşlar hiç o tarafa bakmayın. Yani tamamen işe başlayın ve işin akışında alışverişinizi yapın. Yani ihtiyacınız zaten belli olacak ve siz bundan keyif alıp alamayacağınız da belli değil. Şimdi ben diyorum ya size, ben ilk önce gravür cihazı aldım. Bununla işlemeye başladım. İşledim. Bir süre sonra çok toz dumandan rahatsız oldum. Gittim iskarpela işte bıçak setlerine doğru yöneldim. Yontarak iş yapmaya başladım. O ayrı bir keyif. Yani onu şöyle de yapabilirsiniz. Televizyon karşısında önünüze bir şey serersiniz, örtü serersiniz. Bir yandan yontabilirsiniz. Yani o sağa sola dağılmayacak obje şeyler sonuçta talaşlar. Ama işte Dremel ya da işte gravür cihazı öyle bir şey değil. Bıçakla oysam dahi zımpara kısmında ya da bazı aşamalarında yine gitmiyor değilim. Yani tabii ki hem onu yontuyorum hem onu. Yani şu anda ikisini beraber kombin olarak kullanıyorum. Yani zımparalamasını da kullanıyorum. İşte ihtiyaç geliyor yontmasını da yapıyorum. Yani baştan sona gravür cihazıyla iş yapmıyorum. Baştan sona bıçakla iş yapmıyorum. Yani tabii ki yaptığım zamanlar da oluyor ama baştan sona gravür cihazıyla iş yaptığınız zaman çok uzun sürüyor. Yani yavaş yavaş oyuyorsun. Çok fazla toz dumana maruz kalıyorsun. Yani bundan artık bir süre sonra sıkılıyorsun. Yani her taraf toz duman olması rahatsız ediyor. O yüzden tek bir hamleyle düşünsenize hani bir 5 dakika oyarak her tarafı toz duman etmek yerine bıçakla birkaç hamleyle o alanı uçurmak çok daha işinize geliyor. O yüzden ihtiyacınıza göre ekipman çok daha önemli bu noktada. Benim size tavsiyem aşama aşama ilerleyin. Şimdi ne bileyim sonra zımparalara ihtiyacım oldu. İşte tank zımpara aldım. Tank zımpara inanılmaz faydalı oldu. Tank zımparayı sabit bir şekilde yere koyup çalıştırdığım zaman istediğim objeyi istediğim gibi
düzgün zımparalama yapabiliyordum. Sonra gittim titreşimli zımpara aldım. Yani zımpara ile ilgili de 2-3 tane ekipmanım var. El frezesi aldım. Fakat el frezesini yani gidip bir büyük modelini aldım aslında. Hani küçük el frezesi almadım. Büyük boy aldım. Çift elle kullanımlı. O da galiba çok büyük boyunu aldım. Ne yaptım? Şimdi bu da çok pratik gelmiyor. Her tarafa böyle çekip götürebileceğiniz bir şey de değil. Ağır da. Hani onun için bir taslak, yani onun için bir şablon, bir mastar oluşturmam gerekiyor. Hani o mastara göre ne bileyim yüzey alma, işte ne bileyim kanal açma gibi işlemleri yapmam gerek. Daha mantıklı olacak gibi geliyor. Çünkü ağır olduğu için kaçırabiliyorsunuz. Hani dengeli tutamıyorsunuz. İstediğiniz kontrol çok rahat olmuyor. Mesela küçük frezeler biraz daha o noktada pratik gözüküyor. Daha pratik olabilir. Ben çift kollu aldım. Belki işlemesi daha kolay olacak. Daha güçlü olduğu için daha rahat edeceğim ama hani küçük alanlar için çok ideal değil gibi. Büyük alanlar için daha çok ideal olacağını düşünüyorum. Fakat benim yaptığım işler daha çok küçük işler olduğu için bu noktada biraz çelişti. Fakat onun da ihtiyacı geldiği dönemler olacak. Özellikle mesela masa yapmak istiyorum. Kütük masa yapmak istiyorum. Kütük masanın üst tesviyesini yapma, işte ne bileyim freze kanalı açma gibi işlemlerde onu da kullanmayı düşünüyorum. Ama o da atıl halde duran, yani çok fazla kullanmadığım, hatta hiç tanıtmadığım ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Onun dışında başka ne var, ne aldım diye düşüneyim şöyle. Çok fazla da başka bir şey almadım sanırım. Kıl testerenin el testeresini aldım. Yani kıl testerenin hem el testeresi var hem motorlu testeresi var. Bazı noktalarda el testeresiyle daha böyle hassas, daha pratik bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Şimdi oraya tak çıkar yapmak biraz zor olabiliyor. O noktalarda da el kıl testeresi daha kolay işlem için iyi oluyor. Ama şu bir gerçek, el yontma daha keyif veriyor. Yani gravür cihazı çok fazla toz duman çıkarttığı için çok zorunlu olmadıkça çok fazla girmek istemiyorum. Yani olabildiğince el aletleriyle, iskarpelayla, bıçaklarla yontma daha çok keyif almaya başladım. Yani gravür cihazı işin tamamen işte ince işçiliğini yapma, işte ahşapta giremediğim noktalara daha kolay girebilme ya da ne bileyim bazı detayları daha rahat yapabilme niyetiyle kullanmayı tercih ediyorum. Onun dışında daha çok bıçakla oyayım, işte iskarpela ile oyayım. Bu beni daha çok mutlu ediyor açıkçası. Ki ahşabı daha iyi tanıyorsunuz, bıçağı daha iyi tanıyorsunuz. Şöyle gravür cihazıyla bir tesviye işleminde ahşabı çatlatmanız çok zordur. Yani çok bir çatlatmaya riski yoktur. Çünkü küçük küçük talaşlar alarak ilerliyor işlem. Fakat ters yaptığınız bir hareket, bıçak hareketiyle ahşabı çatlatabilirsiniz. Derin daldığınız zaman çatlak oluşturabilirsiniz. Yani damarın yönü, işte suyun yönü falan, bunlar daha önemli. Yani ahşap bilgisi bıçak işlerken biraz daha öne çıkıyor. Yani ahşabı tanımak biraz daha önemli. Yani bazı ağaçlarda çok zor işlem yaparsınız. Şu da var. Her ağaçta yontma yapamazsınız. Hani gidip de çam ağacında çat 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 ıhlamuru oyduğunuz gibi oyamazsınız. Yani orada hemen çatlar, farklı yere gider yarıklar falan. Ya da çok iyi bilmeniz gerekiyor nasıl işleyeceğinizi. Çok hafif ve dikkatli ilerlemeniz gerekiyor. Yani genel benim tecrübelerim bu şekilde. Umarım siz de buradan kendinize bir fayda çıkartırsınız. Kendinize bir yol haritası çıkartırsınız. Umarım size bu noktada faydalı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanala abone değilsen bence abone olun. Bildirimleri açın. Yeni videolardan haberdar olun. Hoşça kalın.